şuradaki kanatçıklara sıkıştığında maalesef aracın motoruna direkt zarar veriyor. İlk marşı bastık. Maşallah saat gibi çalışıyor. Arkadaşlar 530 projemizin bir kısmının zaten gördüğünüz ilk bölümde. Şu anda ikinci bölüme geçiyoruz. İkinci bölümde de aracımızın motoru üzerindeki çalışmalarımıza devam edip motoru tamamen A'dan Z'ye kontrol edip gerekli değişiklikleri sağladıktan sonra da aracın üzerine intercooler montajımızı, enjektör montajımızı, bütün ayarlarımızı yaptıktan sonra motorun üstüne nasıl taktığımızı göreceksiniz. Gelin birlikte bu videoda bakalım ikinci bölümde 530 dizel projemizde neler oluyor, neler yapıyoruz, bunları izleyelim. Başlıyoruz. Arkadaşlar şöyle size hemen 530'un motorunun son durumu hakkında biraz bilgiler vereceğim. Şurada devir daimi görüyorsunuz. Devir daimin iç tarafına hemen şöyle yakından bakarsanız eğer şu kısımda göreceksiniz. Oraya komple silikon sıkmışlar. Buradan o silikon parçası içeri gittiği zaman direkt su kanallarını tıkayarak arkadaşlar motorun zarar görmesine sebebiyet verebiliyor. Gördüğünüz gibi zaten her yerde silikon var. Şimdi devir daimi söküyoruz. Bunu değiştireceğiz. Aracın zincirini de komple söküp değiştireceğiz. Üst kapağı aldık. Karbüratör kapağını söktük. Motorun iç durumuna bakıyoruz. Karbüratör kapağımızda da krom miktarlarını görüyoruz. Şuradan hemen size şöyle de diğer tarafı göstereyim. Bu tarafı da ayırdık. Şimdi iç içerisinin de temizliğini yapacağız. Motoru tamamen dağıttıktan sonra inşallah siz de son halini görmüş olacaksınız. Zincirleri değiştirip kayışlarımızı da yenileyeceğiz. Şu üzerinde olan yağ kaçaklarından da tamamen kurtulacağız. Motoru sıfırladıktan sonra arkadaşlar modifiye işlemine başlayacağız. Bütün bakımlarımızı yapıyoruz. 530 motoru şu anda gördüğünüz gibi dışarıda. İnşallah bakımdan sonra da sağlıklı bir şekilde motora start yapacağız. Gelin birlikte zincir değiştirme işlemimize devam edelim. Şu anki hali görüyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada şu anda hemen şu kısmı size göstereyim. Buralardaki silikonlar bakın. Şu devir daimin içine gittiği zaman şuradaki kanatçıklara sıkıştığında maalesef aracın motoruna direkt zarar veriyor. Zaten size hemen şu iç kısmı göstereceğim. Bakın. Yanlış yapılan işçiliğin sonuçları arkadaşlar. Şuranın durumunu görüyorsunuz. Bakın silikonlara. İnşallah araç motoru zarar görmeden bu işlemi yapmışızdır. İçeriye doğru silikon parçaları gitmemiştir. İyi ki de motoru söktük diyoruz. Aracın sahibi de bunu kendi gördüğünde anlayacak. Neden hani araca yüklemeden bakım yapıyoruz? Bunu da size anlatmaya çalışıyorum. İşte sebebi bu arkadaşlar. İlk başta bakım yapacaksınız ki aracın motorunu yüklemeden herhangi bir sıkıntı olmasın. Arkadaşlar şu anda aracın motoruna baştan sona bakım yapıyoruz ki aracın motoru tamamen sağlıklı, sıhhatli çalışır hale gelsin ki daha sonrasında biz aracı güçlendirelim. Eğer motorlarınız sağlıklı değilse, bu şekilde korozyonlar, bu şekilde yanlış yapılmış hatalı bakımlar olursa bu araçlar arkadaşlar yüklenmiyor. Dolayısıyla aldık motoru, direkt hibrit turbo yaptık, enjektör büyüttük vesaire derseniz aracınız sorun yaşar. Bunları yaşamamak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka ağır bakımını detaylı bir şekilde yaptırın.
bizim yapmış olduğumuz gibi yaparken tek detayları size zaten anlatmaya çalışacağım. Bu işlemleri yaptıktan sonra aracı sağlıklı sıhhatli bir şekilde yükleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gelin birlikte zincir değişim işlemine devam edelim. 530'dan nasıl bir canavar çıkacak bunu sizlerle beraber görelim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hemen devir daimi size göstereceğim. Yenisi şurada. Marka reklamı yapmamak için şöyle markasını göstermiyorum. Yenisi burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şurada da zincirlerimizi görüyorsunuz. Yeni zincirlerimiz burada. Şimdi bunların montajına geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi size hemen balatanın durumunu da göstereyim. Gördüğünüz gibi bronz bir şekilde hemen 6 yaprak şöyle hemen balatamız hazır. Şimdi bunları da daha iyi performans almak adına aracın üzerine takacağız. Daha yüksek güçlerde balatalarda herhangi bir sıyırma, yanma söz konusu olmasın diye bu işlemi yapıyoruz. İlk marşı bastık. Maşallah saat gibi çalışıyor.
istiyorsun. Evet, evet. Ne olacak? Ne yapacağız? Her şey Güzel tuttu oldu mu? ya. Hesaplar nasıl? Çökmedi. Çöktün mü? Öyle mi geldi? Yok yok hiç basmadım. Basmadın mı? 2500'ü geçmedim, buna yemin edebilirim. Ya Aa, 4000 oldu. 4000 oldu. bas oğlum, ne olacak yani? Abi basma dediniz. Bak İsker şimdiden rengini aldı. Ne? Öyle mi? Aynen o gidiyor. Ayna olacak bu, ayna. 300'de basıldı. Bana 350 ile geldi. Vay be. Saat 10 yaptık, hala buradayız. Heyecanla arabanın kendine gelmesini bekliyoruz. Projenin sonundayız. Güzel iş çıkardığımıza inanıyoruz. Bu maçı kazanacağız. Arkadaşlar 530 dizel projemizin sonuna geldik. Aracımızın üzerindeki bütün gerekli değişiklikleri yaptık. Şu anda proje tamamen bitmedi. Sadece yazılım kısmımız kaldı. Motor içinde neler yaptık birazcık bunlardan bahsedeceğim. Hızlıca geçiyorum. Zaten videoda göreceksiniz. Gördüğünüzde motorun bütün ağır bakımını gerçekleştirdik. Buradaki işte devir daimidir, yağ pompasıdır, zinciridir, emme manifoldudur. Bunların hepsini bakımını ve temizliğini gerçekleştirdikten sonra motoru topladık. Motoru topladıktan sonra arkadaşlar gelelim modifiye kısmına. Modifiye kısmında neler yapıyoruz? Aracın turbosunu biliyorsunuz ki hibrite çevirdik. Bu işlemimiz okey. Enjektörlerimizi aracın turbosuna oranla daha fazla yakıtla besleyerek daha fazla büyüttük ve yakıt oranlarımız yükselerek aracı daha rahat artık yazılıma hazırladık. Yazılımla da destekleyerek o enjektörlerden gelen yakıt oranlarıyla beraber daha fazla güç almayı hedefliyoruz. Burası da okey. Aracın ön hemen şu böbrek kısmını göstereceğim. Böbrek kısmında hatırlarsanız ki bir araç daha vardı, 530 yapmıştık. İlk bir yaptığımız 530. Onunla da ön tarafa yerleştirmiştim. Yine aynı şekilde ön tarafa koyuyorum. Burada diğer projede yaptığımda da zaten bununla ilgili birkaç soru almıştım. Neden böyle buradan su almaz mı vesaire bilmem ne gibi bir konuşmalarınız olmuştu. Arkadaşlar ön böbrekte araç havayı oradan daha soğuk alabilsin diye birinci aşama orada duruyor. İkincisi, buradan araba nefes alırken herhangi bir su vesaire çektiğinde emin olun araca hiçbir zarar gelmiyor. Bunların testlerini yaptık. Daha önce bunlar denendi ki zaten bu arabalara biz bunları takıyoruz. Üçüncü konuda aracın hava filtresi nasıl değişecek? Bunun için tampon sökülecek mi vesaire bunları soruyorsunuz. Evet, tampon sökülüyor arkadaşlar. Ve bu çok bizim için zor bir işlem değil. Araç bakıma geldiğinde hemen tamponu alıyoruz. Filtreyi değiştiriyoruz. Takıyoruz yerine. Bu da kolay. Burada da bir problemimiz yok. Hemen alt tarafa geliyorum.
Alt tarafta intercooler'ımızı yerleştirdik. Intercooler'ımız yaklaşık üzerinde setup'taki yapacağımız bizim güçlere oranla 13 litre bandında bir intercooler'ımız var. Açacağımız basınç ve işte yoldaki sıcaklık değerlerine göre tabi bunları 3 aşağı 5 yukarı daha önceden yine yaptığımız için söylüyorum. 13 litre bandında bir intercooler aracın üzerine yerleştirdim. Bunları da yaptım. Gerekli bütün bakımları yaptık. Gördüğünüz gibi şu krom detayları da görüyorsunuz. Havalandırma, hava filtresinin nasıl konumlandığıyla ilgili kısımları da yaptık. Bütün her şeyimiz araçta şu anda bitti. Şanzımanımızda bronz kullandık. Bronz 6 yaprak. Özellikle bunu söylüyorum. Şanzıman manuel arkadaşlar 530'larda çok nadirdir. Bu şanzıman üzerinde de bronz olmazsa bu güçleri biz zaten alamıyoruz. Otomatik şanzıman olsaydı okeydi. Bunda bir sorunumuz yoktu. Ama bu şanzıman üzerinde manuel şanzımanda bronza geçmek zorundaydık. Bunu da yaptık zaten. Bu da sağlıklı bir şekilde şu anda araç yürüyor. Yol testlerini yaptık. Şu anda takipteyiz. Aracı yine yüklemedik. Yazılım vesaire işlerine henüz girmedik. Sebebi de şu. Aracın şu andaki yaptıklarından sonra aracı tamamen orijinal yazılım ile kullanacağız. Bakacağız ki araç sağlıklı mı? Araçta herhangi bir yağ kaçağımız var mı? Su kaçağımız var mı? Bunların hepsi tabii bir süreç. Yaklaşık bir aydır biz bu araçta uğraşıyoruz. Ciddi emekler veriyoruz. Bunları da yaptık. Unutmadan şunu da söyleyeceğim. Biz bu aracı bu kadar yükledik. Bunu nasıl durduracağız kısmına geldiğimizde de aracın üzerinde spor fren disklerimizi yerleştirdik. Onları da zaten görüyorsunuz. Disklerin üzerinde karbon seramik balataları kullandık. Daha sağlıklı, daha iyi yol tutuşu olsun diye. Lastikler üzerinde aracın sahibi kendisi zaten iyileştirmelerini yapacak. Yol tutuşuyla ilgili iyileştirmeler devam edecek. Bunları da soruyorsunuz. Bunları da buradan hemen açıklayayım. Aracın yol tutuşuyla ilgili de zaten işlemler yapılacak arkadaşlar. Motor kısmı güçlendi, sadece bırakıldı gibi bir düşüncemiz de yok. Sürekli zaten araç sahibi Engin kardeşimizle de istişarede bulunuyoruz. Aracı da zaten verdikten sonra da takip etmeye devam edeceğiz. Sürekli görüşeceğiz. Burayı da bitirdikten sonra her şeyimiz okeyse arkadaşlar artık sıra geliyor aracın son rütuşları yazılım kısmına. Beraber çıkacağız. Engin'le beraber yolda yol testlerimizi gerçekleştireceğiz. 0-100 testlerimiz olacak. İlk önce orijinal haliyle bir görelim diyoruz aracı neler yapabiliyor. Orijinal halinden sonra artık yazılımı şekillendirmeye başlayıp sonrasında da en son bizim artık burada bu araç bizi doyuruyor. Şu anda okey dediği yerde aracı bırakacağız arkadaşlar. Bu serüveni de tamamını izlemek istiyorsanız bir sonraki bölümde bizi takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.